Doğa ana canlılara hayatta kalmaları için pençeler, hız veya kamuflaj kabiliyeti bahşetmiştir. Sadece kargagiller, Corvidae ailesine verilen en büyük tabanca şüphesiz ki saf zekadır. Çoğu süre bir tek siyah tüylü, gürültücü kuşlar olarak gördüğümüz kargalar ve kuzgunlar aslında primatlarla yarışacak düzeyde bilişsel kabiliyetlere sahiptir. Sadece bu zeka her vakit dostane amaçlarla kullanılmaz. Videoda seyrettiğimiz sarsıcı gerçekler bu kuşların yalnız zeki değil, hem de stratejik, intikamcı ve bazen de ürkütücü derecede acımasız olabileceğini kanıtlıyor. Avustralya'nın Brisbane şehri civarlarında kaydedilen bir görüntü, biyoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ölmek üzere olan, vücudu yüzlerce kene ile kaplı bir wallaby, minik bir kanguru türü, bir su birikintisine yaklaştığında iki kuzgun yanına geldi. Normalde leşçil ve hırsız olarak malum bu kuşlar, wallaby'nin üzerindeki parazitleri tek tek ayıklamaya başladı. Görüntü dışarıdan bakıldığında doğada dayanışma şeklinde görünse de uzmanların açıklaması çok daha pragmatiktir. Kargalar aslına bakarsak wallaby'ye yardım etmiyor, yalnız başka kimsenin talip olmadığı protein zengini ve hareket etmeyen rahat bir avın, kenelerin keyfini çıkarıyorlardı. Benzer bir olay Letonya'da bir kirpi ile karga arasında yaşandı. Bir karga yoldan karşıya geçmeye çalışan bir kirpiyi devamlı gagalıyordu. Sosyal medyada karganın kirpiyi ezilmekten kurtarması olarak yayılan bu video aslına bakarsak çok daha karanlık bir gerçeği saklıyor olabilir. Kargalar kirpileri normal şartlarda yemezler çünkü iğneleri boğazlarına kaçabilir. Ancak stratejik zekaları onlara şunu öğretmiştir. Eğer kirpiyi yeterince rahatsız etme edip hareket etmeye zorlarlarsa, kirpi müdafaa mekanizmasını, top olmayı, bırakıp başını dışarı çıkaracaktır. Bir karganın en sevdiği yumuşak doku ise göz yuvalarıdır. Kargaların cesareti, cüsselerinden kat kat büyüktür. Bir ak kuyruklu kartalın sırtına binip adeta bir binici şeklinde gezi eden karganın görüntüleri, bu kuşların ne kadar cüretkar olduğunu gösteriyor. Kanat açıklığı 2,7 metreyi bulan devasa bir yırtıcı bile, bölgesini korumak için çaba sarf eden küçük bir karganın tacizinden kurtulamıyor. Bilim insanları buna mobbing, rahatsızlık etme davranışı diyor. Kargalar, kendileri için tehdit oluşturabilecek her türlü yırtıcıyı, onları fiziksel olarak alt edemeseler bile psikolojik olarak bezdirip bölgeden uzaklaştırana kadar takip ederler. Kargaların zekası organize olduklarında bir ölüm mangasına dönüşebilir. İngiltere'nin Monmouthshire bölgesindeki çiftçiler, son yıllarda kargaların evcil hayvanlara yönelik sistemli ve yırtıcı ataklarından şikayetçi. Bu kuşlar özellikle en savunmasız anları kolluyorlar. En dehşet verici vakalardan biri, bir karganın doğum yapmakta olan bir koyuna saldırmasıdır. Koyunun ayağa kalkamadığı ve acı içinde olduğu o tehlikeli sonuç dakikalarda karga, hayvanın doğrudan gözlerini hedef almış ve onları oymuştur. Çiftçiler, meralarda gözleri oyulmuş, burunları parçalanmış ya da yumuşak dokuları, karın ve meme bölgeleri, karga gagalarıyla delinmiş hayvanlar bulmaya devam ediyor. Bu saldırılar rastgele değil, kargaların bir canlının en zayıf noktalarını, gözler, mukoza ve doğum anı gibi çok iyi analiz ettiğini gösteriyor. Kargaların kim bilir en korkutucu özelliği, kendilerine yapılan bir kötülüğü asla unutmamaları ve bu bilgiyi diğer kargalara aktarabilmeleridir. Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde yaşayan Shiva Kevat, bu durumun yaşayan en büyük örneğidir. 2016 senesinde Kevat, teller arasına sıkışmış bir karga yavrusunu kurtarmaya çalışırken yavru elinde ölmüştür. O günden beri bölgedeki karga popülasyonu Kevat'ı bebek katili olarak damgalamış durumda. Kevat ne zaman sokağa çıksa kargalar grup halinde üzerine çullanıyor. İşin ilginç yanı, kargalar Kevat'ın tarafındaki öteki insanlara dokunmuyor, sadece onu hedef alıyorlar. Bu durum, kargaların insan yüzlerini ayırt edebildiğini ve bu nefreti yıllarca taze tutabildiğini kanıtlıyor. Washington Üniversitesi'nde yapılan deneyler, kargaların tehlikeli insan yüzünü sürünün diğer üyelerine de öğrettiğini, böylece olaya hiç şahit olmamış genç kargaların bile hedef kişiye saldırmış olduğunu ortaya koymuştur. Kargalarla yaşamak bir tek kırsalda değil, çağıl şehirlerde de bir risk haline gelebilir.
Berlin'de her yıl Mayıs ayında, yani kargaların üreme mevsiminde, polis agresif karga uyarı tabelaları asmak zorunda kalıyor. Yavrularını koruma içgüdüsüyle kargalar, parklarda yürüyen insanlara ve bisikletlilere arkadan saldırarak kafa derilerini yaralayabiliyor. 2010 yılında Berlin polisi karga ataklarıyla ilgili günde ortalama 10 suç duyurusu alıyordu. Bu kuşların pençeleri ve gagaları özellikle bir çocuğun veya yaşlının yüzüne isabet ettiğinde ciddi travmalara yol açabiliyor. Kargaların tarih süresince ölüm ve karanlık büyü ile ilişkilendirilmesi sadece bir batıl inanç değildir. Davranışları bu gizemi besler. Danimarka'daki Skagen mezarlığında mezarların üzerine bırakılan adak mumlarının sürekli kaybolması üzerine bir araştırma yapıldı. Hırsızların insanlar olduğu sanılıyordu, ancak gerçek fail kargalardı. Kargalar, mumların içindeki besleyici hayvansal yağları, wax, yemek için onları çalıyor, arkasından yakındaki bir havalimanı pistine götürerek orada parçalıyorlardı. Piste bıraktıkları cam kırıkları, tayyare iniş takımları için büyük bir facia riski oluşturuyordu. Daha da ötesi, Japonya'daki Fushimi Inari Tapınağı'nda çıkan gizemli yangınların sorumlusunun da kargalar olduğu ortaya çıktı. Tapınak bahçesindeki yanan mumları gagalarıyla alıp uçan kargalar, bu mumları daha sonrasında yemek üzere kuru otların arasına saklıyor ve kazara devasa yangınlara sebebiyet veriyorlardı. Kargalar ateşi kullanmayı tam olarak anlamasalar da, ışık saçan ve sıcak olan nesnelerin bir şekilde peşinden gitmeleri onları tabiat ananın kundakçılarına dönüştürebiliyor. İnsan alışkanlıklarını yansılamak etme ve kimlik bunalımı. Kargaların zekası kimi zaman kendi türlerinin sınırlarını aşmalarına niçin olur. Doğu Sussex'te Craig adındaki bir karga bir insanla o kadar yakınlaşmıştır ki sigara içmeye adım atmıştır. Sahibi her sigara yaktığında karga da bir dal istiyor ve gagasıyla dumanı içine çekiyordu. Ancak kargaların hassas solunum sistemleri bu tür toksinlere dayanıklı değildir ve muhtemelen bu alışkanlığı yaşamına mal olmuştur. Çin'de ise sahibi tarafınca eğitilen bir karga, kelimenin tam anlamıyla bir kimlik bunalımı yaşıyor. Bu kuş köpek gibi havlayabiliyor, kedi şeklinde fare avlıyor ve hatta Çince basit kelimelerle selam verebiliyor. Bu, kargaların bir tek içgüdüsel değil, bununla beraber çevresel faktörleri gözlemleyerek öğrenebilen kültürel canlılar olduğunun bir kanıtıdır. Kargalar hakkında öğrendiğimiz her yeni data, onlara olan saygımızı artırırken, bununla beraber önlemli olmamız gerektiğini hatırlatıyor. Onlar alet yapabilen, karmaşa problemleri çözebilen, yas tutan, oyun oynayan fakat bununla beraber kusursuz birer intikam makinesine dönüşebilen canlılardır. Şehirleşen dünyada onlarla alanımız her geçen gün daha fazla kesişiyor. Kim bilir kargalardan korkmamızın asıl olan sebebi bize fazla benzemeleridir. Akıllı, sosyal, fırsatçı ve asla yapılanı unutmayan. Bir dahaki sefere bir karga size bakmış olduğunda, bir tek bir kuşun değil, sizi analiz eden, zayıflıklarınızı tartan ve belki de yüzünüzü hafızasına kazıyan bir zekanın size bakmış olduğunu unutmayın.